Selamlar değerli dostlarım, Beta Trading'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda sizlere majör destek direnç seviyeleri ve eğilim durumları ve trend bulutlarını anlatmıştım. Şimdi bugün ise alım satım sinyallerine göre çalışmalar yapacağız. Tabii ki dediğim gibi arkadaşlar bunları kademeli olarak sizlere söylemem gerekiyor. Bu stratejinin içerisinde trend yönüne göre al sat sinyalleri bulunmaktadır. Bu al sat sinyallerin bulunduğu seviyeleri biraz böyle test edelim. Örnek veriyorum, buradaki gelen buy sinyalinin ne kadar güzel çalıştığını görebiliyoruz. Şuradan gelen sell sinyalinin ne kadar güzel bir şekilde de çalıştığını görebiliyoruz. Buradan gelen buy sinyalinde ne kadar güzel bir şekilde de çalışabiliyoruz. Hemen yan taraflarında bulunan şöyle çubuk şeklinde göründüğü stop 1, stop 2, stop 3 seviyeleri bulunan yerlerde de burada kademeli olarak da planlamalar yapacağımızı ve stop koyabileceğimiz seviyeleri göstermektedir. Hemen aşağıda gördüğümüz stop loss seviyesi olarak da trendin durumuna göre ya da zararı biraz daha aşağı indir ya da yukarı kaldır, tamamen bu güncel bir şekilde fiyatı değişmektedir. Yani böyle sabit olarak tamamen burada durmuyor. Size trend eğer daha da çok hareket edecek ve yükseliş olacağını söylüyorsa zarar durdurur peşinden koşturmanı devamlılık içerisinde söyler. Bu stop seviyelerini size kısaca ve aydınlatıcı ve ayrıntılı bir şekilde söyleyeceğim. Örnek veriyorum, piyasa bize buradan buy işlemi verdi. İşlem seviyesine giriş yaptığımız seviye burası olarak gösteriyor. Hemen piyasa bize burada güncel olarak stop seviyesini koyuyor. Yani zarar durdur koyacağımız seviyeyi belirletiyor. Ve stop 1 seviyesinde de ne olur ne olmaz piyasada bir pumplama gelmesi durumunda sen yine de kar olacak seviyeyi koy diyor, tamam mı? Piyasada genelde olarak diyelim ki bir yükseliş geldi ve piyasada güzel bir yükseliş devam ediyor. Örnek veriyorum, şu beyaz çizgiyi takip edin. Piyasada bir yükseliş gelmesi durumunda buradaki sistem bize söylüyor ki, diyor ki stop 2 seviyesine kadar da ilerleme yapabilir. Piyasada bir yükseliş gelebilir. Sen yine de stop 2 seviyesine göre limitini koymaya belirle. Hemen ondan sonra diyelim ki şurada piyasada yükseliş gelmesi durumunda burada stop seviyesi, stop loss seviyesi zarar durduru da peşinden koşturmayı ve burada fiyatının sürekli güncelli olarak çalışma yapar dostlarım. Stoplar seviyeleri bize kar al, zarar durdur çalışmalarda çok kolaylık sağlar. Kimisi trendin yönüne göre çalışmalar yapar, kimisi de tamamen stoplarını koyar ve bu şekilde planlamalar yapar. 1 saatlik zaman diliminde sinyallere bir göz atalım. Biraz böyle geçmişleri kontrol edelim. Örnek veriyorum, buradaki gelen buy sinyali stop 1 seviyesine kadar sıçrama yaptığını görebiliyoruz. Buradaki gelen sell sinyali stop 1, stop 2 seviyelerine kadar aşağı düştüğünü görebiliyoruz. Buradaki gelen buy sinyali stop 1, stop 2 seviyelerine kadar yükseldiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde biraz böyle geçmişleri kontrol edelim. Çok kontrollü ve düzgün bir iş yapmaya sağlattırır dostlarım. Genelleme baktığımızda trend yönüne göre al-sat sinyalleriyle çalışmalar yaptığımızda çok güzel bir iş yapmış oluruz arkadaşlar. Tabii ki bu al-sat sinyalleriyle ve stop seviyelerin belirlediği seviyelerde kaldıraçlı çalışmalar için birebirdir. Buraya kadar al-sat sinyalleriyle ve stop seviyelerini anlamış olduk. Şimdi gelelim Tables bölümüne ve Tables bölümünde hangi zaman aralığıyla çalışacaksak ona göre uyum sağlamaya bakalım. Örnek veriyorum, kimisi 1 dakikalık mum grafikleriyle çalışır, kimisi 5 dakikalık çalışır, kimisi 1 saatlik, kimisi 1 günlük, kimisi ise orta vadede çalışır. Tables bu konuda bize çok yardımcı olmaktadır. Hemen burada gördüğümüz gibi burada alım için, satım için zaman aralıklarına göre ona göre de planlamalar yapacağız. Ve buradaki Tables'in bulunduğu volatime, volame ve momentum gibi bir sürü şu anki mevcut piyasa eğilim durumu, trend gücü gibi bir sürü burada gördüğünüz strateji içerisinde kapsayarak ve buna göre de bir çalışma yapacağız. Örnek veriyorum, hangi saat diliminde çalışıyoruz? 15 dakikalık mum grafiğine geçeceğiz. Eğer biz 15 dakikalık mum grafiğinde çalışmak istiyorsak hemen 15 dakikalık mum grafiğini açıp ve buna göre de bir çalışma yapmamız gerekiyor. 15 dakikalık mum grafiğine geçtiğimizde ilk etapta şuradaki 15 dakikalık içerisinde bize burada piyasanın alışı mı uygun olduğunu veya satışı mı uygun olduğunu net bir şekilde gösterir. Hemen momentum, volatile veya volame gibi trend güçleri ve piyasadaki mevcut eğilimlerini hesaplarsak piyasanın burada bize alışı mı veya satışı mı uygun olduğunu net bir şekilde gösterir. Çünkü trend sinyallerinde bazen kandırmaca bulunan seviyelerde ya da fake seviyelerde rast gelebiliyoruz. Bu durumda bize en iyi yardımcı olabilecek Tables'tir arkadaşlar. Hadi şimdi burada bir çalışma yapalım. En son neler öğrendiysek bilgilerimizi burada katarak bir çalışma yapalım. Örnek veriyorum, buradaki gelen satış sinyali ve trend bulutunun kırmızı bir şekilde ve çok aşağı bir şekilde düştüğünü görebiliyoruz. Stop 1, stop 2 seviyesine kadar düştüğünü görebiliyoruz. Şimdi buradan baktığımızda destek 1, destek 2 seviyesinden bir geri dönüş olduğunu görebiliyoruz. Şuradaki trend bulutunda yavaştan artık hemen aşağıda burada gördüğümüz yeşil yakmaya başlıyor ve bir yandan da 15 dakikalık sistemin nasıl çalıştığını
da buradan kontrol ediyoruz. Ve buradan kontrol ettiğimizde piyasa alış yönünden uygun olduğunu gösteriyor. Momentum, volatilite, volume, trend gücü, mevcut eğilim ve şu anki pozisyonun alış için uygun olduğunu göstermektedir. Örnek veriyorum, buradaki piyasadaki alış sinyali gayet güzel bir şekilde ilerlediğini görüyoruz ve stop 1 seviyesine kadar da ilerlediğini görebiliyoruz. Trendin içerisine de hesaplama yaptığımızda yatay bir trendin içerisinde çok güzel bir şekilde de ilerleyebiliyor dostlarım. Örnek veriyorum, buradaki buy sinyali stop 1 seviyesine kadar sıçrama yaptığını görebiliyoruz. Halen piyasa bize alışın uygun olduğunu göstermekte ve sıçrama geleceğini söylemekte ve trendi takip edeceğimize dair burada bize bildirilerde bulunuyor dostlarım. Burada al-sat sinyalleri, stop seviyeleri ve tablesi çok iyi anlamış olduk. Tables bizim hangi zaman aralığıyla çalışma yapmak istiyorsak, örneğin 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 1 saat, yarım saat ya da 1 saatlik ya da günlük mum grafiğine göre çalışma yapmak isteyene göre Tables bu konuda daha da çok yardımcı olur arkadaşlar. Bir diğer yandan da işimize çok yarayacak elit hacimdir. Elit hacimi aktif ediyoruz ve elit hacim burada nasıl çalıştığını sizlere söyleyeyim. Örnek veriyorum, ara destek direnç seviyelerin bulunduğu yeşil veya kırmızı olan yerlerde kademeli olarak bu seviyeleri belirtir. Ara destek direnç seviyelerinde bize hazırlıklı olabileceğimiz seviyeleri bu konuda bize çok yardımcı olur. Elit hacimin bulunduğu bu seviyede gördüğümüz gibi piyasada bir hacimlik ve alıcıların satıcıların derinliklerini net bir şekilde burada bizlere gösterir arkadaşlar. Elit hacim piyasalarda ani bir yükseliş veya ani bir çakılış gelmesi durumunda hem ara destek direnç seviyelerine hem de dönüş yapabilecek seviyeleri keşfeder. Size böyle anlayacağınız şekilde küçük bir örnekle söyleyeyim. Piyasalarda beklenmedik bir anda ani bir yükseliş gelmesi durumunda hemen devreye bundan sonra elit hacim giriyor. Çünkü buradaki artık destek direnç seviyeler devre dışı kalıyor ve bu durumda elit hacim devreye giriyor. Bunun tam tersi aşağı için de geçerlidir. Piyasalarda beklenmedik bir anda aşırı inişler veya aşırı yükselişler, bu durumda elit hacim bize çok yardımcı olur. Burada Beta Trading 4 stratejisinin nasıl çalıştığına dair sizlere kısa ve özetle anlattım. Bir sonraki videolarda hemen aşağıda gördüğümüz osilatörün ayılar ve boğalar, gizli ayıların ve boğaların bulunduğu yerlerde, buna göre de nasıl bir stratejiyle çalıştığımıza dair bunları da bir sonraki videolarda sizlerle paylaşacağım dostlarım. Şimdi kafalardaki soru işaretleri şunlar. Beta Trading nerede çalıştırılabilir? Beta Trading Forex, ikili işlemler, kripto paralar ya da hisse senetleri üzerinde spot ya da kaldıraçlı işlemlerde birebir çalışan bir göstergedir arkadaşlar. Burada gördüğünüz osilatörün burada bizlere ayıları boğaları keşfeder. Bu osilatör de Beta Trading 4 ile birlikte çalışmakta. Bir sonraki videoda hem osilatörü hem de Beta Trading 4 ayarlamasını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım video size yararlandırıcı ve bilgilendirici gelmiştir. Kanalımıza abone olmayı ve destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videodan tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, daima bol kazançlarınız olsun.